2018 baharı, ıssız köylerde yalnız yaşayan yaşlılar ve kapıyı çalan bir yabancı. Kapıda hep aynı adam ve hep aynı masum soru vardı. Satılık hayvanınız var mı acaba dostum? Geceleri bambaşka birine dönüşüyordu. Asker kılığı, sahte bir telsiz ve soğuk bir plan. Her masum ziyaret aslında bir keşifti. Kaç kişi yaşıyor, ışıklar ne zaman sönüyordu? Farklı köyler, farklı haftalar, hep aynı iz, bu kaza değil, aynı elin imzasıydı. Haber köyden köye yayıldıkça korku da büyüdü. Artık geceleri hiçbir kapı rahatça açılmıyordu. Gece yarısını geçmişti. Yolun ucunda tanıdık yürüyüşlü tek bir figür köye yaklaşıyordu. Ama bu kez bir şey ters gitmişti. Aylardır köy köy dolaşan bu adam ilk kez kaçıyordu. Karanlıkta el fenerleri kırın üzerinde ileri geri tarıyor, ekip nefes nefese onun peşinden koşuyordu. Peki aylardır kimsenin fark etmediği bu adam kimdi ve o gece kırda neler yaşandı? Merhaba değerli izleyiciler. Bugün size 2018 yılının baharında Ordu ve Samsun'un köylerinde yaşanan aylarca çözülemeyen karanlık bir ölüm zincirini anlatacağız. Bu köylerde yaşayanların çoğu tek başına yaşayan yaşlı çiftçiler ve çobanlardı. Telefonu olmayan, geceleri yalnızca hayvanlarıyla baş başa kalan insanlar. İçlerinden biri 40 yıldır aynı sürüyü güden ihtiyar bir çobandı. Bir diğeri herkesin iyi insan dediği emekli bir öğretmendi. Hayat dolu insanlardı. Yalnızlıkları onlara rahatsızlık değil, dinginlik veriyordu. Ama o bahar, huzurla yaşayan bu insanların kapısını hiç beklemedikleri bir misafir çalacaktı. Her şey Şubat ayının ortasında. Sessiz bir akşamüstü başladı. Bir ziyaretçi geldi köye, elinde parası, ağzında tek bir soru vardı. Satılık hayvanınız var mı? Sıcak, güven veren bir tonla konuşuyordu. O gece o evin ışıkları geç söndü. Sabah komşular yükselen dumanı fark ettiğinde artık çok geçti. Olay yerine gelen ekipler raporlarına tek bir kelime yazdı. Kaza. Ama o rapordaki küçük bir ayrıntı aylarca kimsenin dikkatini çekmeden bekleyecekti. Köylüler cenazede toplandı, yaşlı öğretmenin kitapları boş evde öylece kaldı. Ve zaman geçti. Geride kalan, kimsenin fark etmediği, cevaplanmamış tek bir sessizlikti. Kimse bunun bir cinayet olabileceğini düşünmedi bile. Sonuçta yaşlı ve yalnız insanların başına böyle kazalar gelirdi. Herkes böyle biliyordu, kimse fazlasını sormadı. Ama 3 hafta sonra, komşu bir köyde bir yangın daha çıktı. Bu kez de evinde tek başına yaşayan yaşlı bir çiftçi vardı. 2 farklı köy, 2 farklı hafta. Ama tıpatıp aynı tablo. Yalnız, yaşlı, hayvancılıkla uğraşan biri. Yine de kimse bu iki olay arasında bir bağ kurmadı. Çünkü kimse aynı adamın başka bir köyde bambaşka bir kapıyı çaldığını bilmiyordu. Yine o yumuşak sesle soruyordu. Satılık geçiniz var mı? Oysa bu ziyaretler aslında birer keşifti. Evin konumu, kaç kişinin yaşadığı, hangi saatte ışıkların söndüğü, hepsi sessizce en ince ayrıntısına kadar not ediliyordu. İddiaya göre geceleri bambaşka bir kimliğe bürünüyordu. Üzerinde bir görevliyi andıran üniforma, elinde bir telsiz ama o sesin hiçbiri gerçek değildi. "Görevli misiniz?" diye soran yaşlı adama sadece kısa bir cevap yetiyordu. "Devriyedeyiz, kontrol yapıyoruz." Ve o birkaç kelime bütün kapıları açmaya yetiyordu. Çünkü o üniformaya güveniyorlardı. İşte tam orada güvenin kendisi bir silaha dönüşüyordu. Üniformayı gördüklerinde hiçbiri kapıyı kapatmayı bir an olsun düşünmedi. İçeri girdiğinde elinde ince plastik bağlar olurdu. O eşikten sonra direnebilecek kimse kalmaz, el bir anda korkunç bir sessizliğe gömülürdü. O gece hala kimse sıradan görünen bu adamın 6 ay sonra bütün ülkenin konuşacağı bir isim olacağını uzaktan bile tahmin edemiyordu. 3. köyde de aynı senaryo. Harfi harfine tekrarlandı. Olay yeri yine bir yangınla örtülmüş, geriye yalnızca küller ve cevapsız sorular kalmıştı. Aylar geçtikçe dosyalar birbiri üstüne yığıldı. Ve işte tam o sırada soruşturmayı yürüten bir hukukçu 3. dosyayı okurken tanıdık bir ayrıntı fark etti. 3 ayrı kaza raporunda da hayatını kaybedenlerin bileklerinde aynı iz vardı. İnce, plastik bir bağın bıraktığı o silik ama inkar edilemez iz. Kaza değildi bu. Aynı elin farklı köylerde, farklı gecelerde tekrar tekrar bıraktığı soğuk bir imzaydı. Ve o imza artık gizlenemeyecek kadar belirginleşmişti. O andan sonra her şey değişti. Ayrı ayrı incelenen dosyalar artık tek bir soruşturma çatısı altında birleştirildi, dağılmış parçalar yavaş yavaş bir bütüne dönüşüyordu. Kurbanların ortak noktası giderek netleşiyordu. Hepsi yalnız yaşayan, hayvancılıkla uğraşan, 60 yaşını çoktan geçmiş köylülerdi.
Tesadüf denemeyecek kadar birbirine benziyorlardı. Ama asıl ürkütücü soru henüz cevapsızdı. Bu adam köylülerin gözü önünde, herkesin arasında nasıl bu kadar rahat, bu kadar korkusuzca dolaşabiliyordu? Haber köyden köye yayıldıkça korku da onunla birlikte yayıldı. Artık geceleri hiçbir kapı eskisi gibi kolayca açılmıyor, her ayak sesi bir tehdit gibi duyuluyordu. Bazı köylüler kapılarını sürgülüyor, bazıları nöbetleşe bekliyordu. Yıllarca sürüp giden o huzur, o karşılıklı güven birkaç hafta içinde paramparça olmuştu. Peki bu adam neden bu köyleri, neden bu insanları seçiyordu? Cevap, aylar sonra hiç beklenmedik bir yerden onun kendi ağzından çıkacaktı. Soruşturmayı yürütenler, üniformalı figür ve sahte telsiz sesi detayını çözmüştü. Bu bilgi köylere ulaştı, gece gelen o görevli sandıkları kişi değildi. Artık sadece dosya okunmuyordu, soruşturmayı yürütenler bölgeye sessizce ekipler yerleştirdi. Sabır ve dikkatle görünmez bir tuzak yavaş yavaş ilmek ilmek örülüyordu. Derken beklenen an geldi. Köylülerden biri birkaç gün önce tanımadığı bir adamın hayvanlarını sorduğunu hatırladı ve bu kez sessiz kalmadı. Doğru numarayı çevirdi. Bu tek ihbar ekipleri tam da olmaları gereken köye yönlendirdi. Artık geriye tek bir şey kalmıştı. Karanlıkta nefeslerini tutarak beklemek. Gece yarısını çoktan geçmişti. Toprak yolun ucunda karanlığın içinden tek bir figür belirdi. Yavaş yavaş yaklaşıyordu ve o yürüyüşü fazlasıyla tanıdıktı. Ama bu kez çalmayı planladığı kapının ardındaki ev boş değildi. Karanlıkta bekleyen gözler onun attığı her adımı, her duraklamayı sessizce izliyordu. Adım sesleri önce yaklaştı, sonra aniden durdu. Bir şeylerin ters gittiğini sezmişti. Havada alışık olduğu o rahatlıktan artık eser yoktu. Ve aylardır köy köy dolaşıp herkese korku salan bu adam, hayatında ilk kez avcı değil, av olduğunu anladı. İlk kez o kaçıyordu. Ekipler karanlığın içinde peşinden koştu. El fenerlerinin ışığı kırın üstünde ileri geri tarandı. Az önce sessizce dolaşan adam şimdi tökezleyerek kaçıyordu. Koşarken ayakları bir hendeğe takıldı, dengesi bir anda bozuldu. Kollarını savurarak toparlanmaya çalıştı ama ıslak toprakta tutunacak hiçbir şey yoktu. Saniyeler içinde etrafı çevrildi, artık kaçacak hiçbir yer kalmamıştı. Aylardır kimsenin yakalayamadığı o gölge sonunda kırın tam ortasında sıkışıp kalmıştı. Elleri arkadan bağlandı ama bu kez kendi kullandığı o soğuk yöntemle değil, hukukun bağıyla. Bölgeyi saran korku o gece sessizce son buluyordu. Aylarca süren o korku, o tedirginlik, o uykusuz geceler, hepsi o gece kırın tam ortasında tek bir sessiz anda geride kalmıştı. Sonrasında ifade odasında geçen o uzun saatler, aylardır çözülemeyen 8 dosyayı bir anda teker teker aydınlatacaktı. Karanlık yavaş yavaş dağılıyordu. İddiaya göre hayvan almaya geldiğini söylediği her ziyaretin aslında bir keşif olduğunu kabul etti. Gülen yüzün ardındaki soğuk hesabı artık kendi anlatıyordu. 6 ay boyunca köy köy dolaşan, gündüz masum bir alıcı, gece görevliyi andıran bir figür olan kişi artık biliniyordu. Tek başına hareket eden, sıradan bir adam. Dağılmış dosyalar birleştirildiğinde ortaya çıkan tablo ağırdı. Bilanço insanın kanını donduracak kadar acıydı. 13 can kaybı, 8 farklı köy ve iddiaya göre seçtiği kurbanların ortak noktası ürkütücü kadar basitti. Kimsenin arayıp sormayacağı, kimsenin yokluğunu hemen fark etmeyeceği kadar yalnız olmaları. Sonunda 8 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle bir iddianame hazırlandı. 8 köyün 13 canın hesabını soracak dava hala sürüyor. Bugün o köylerde hayat akıp gidiyor. Tarlalar sürülüyor, güneş her sabah aynı tepelerin ardından doğuyor. Ama artık geceleri hiçbir kapı eskisi kadar kolay açılmıyor. Çünkü bu hikaye hepimize şunu hatırlatıyor. Güven bazen en tehlikeli kılığa bürünebiliyor. Tanıdık bir üniforma, güven veren bir ses, sıcak bir gülümseme. Peki siz olsaydınız, gece yarısı kapınızı çalan bir üniformaya güvenir miydiniz? Ne düşündüğünüzü aşağıda yorumlara yazın. Gerçekten merak ediyoruz. Çünkü bu hikaye burada bitmiyor. 8 köyün, 8 dosyanın ve 13 insanın öyküsü bugün hala mahkeme salonlarında sayfa sayfa yazılmaya devam ediyor. Eğer bu hikaye sizi de düşündürdüyse kanalımıza abone olun, yeni hikayelerden haberdar olmak için bildirim ziline basın ve düşüncelerinizi yorumlara yazın. Videomuz burada son eriyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere, hoşça kalın.